Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Armut ya da Latince adıyla Pyrus, gülgiller yani Rosaceae familyasının Maloideae alt sınıfının üyesi olan ve ılıman iklim kuşağına özgü, çoğu alt türü kışın yaprak döken bir ağaç türüdür. Armut Batı Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya'da doğal olarak yetişir fakat anavatanının Orta Asya'daki Tanrı Dağları olduğu düşünülmektedir. Karasal iklim kökenli armut soğuğa dayanıklı bir ağaç türüdür. -25 ile -40 santigrat civarındaki soğuklara dayandığı bilinir. Anavatanın Tanrı Dağları olduğundan mıdır bilinmez ama oldukça uzun ömürlü bir meyve ağacıdır. Armut ağacı 50 ile 75 yıl arasında neredeyse bir insan ömrüyle eşdeğer bir yaşam sürer. Çinliler armudun ölümsüzlüğün simgesi olduğuna inanmışlardır. Hatta Çince'de li hem armut hem de ayrılık anlamına gelmekteymiş. Bu nedenle ilginç bir inanışa göre dostların ya da sevgililerin armudu aralarında paylaşarak yememesi gerektiğine inanırlarmış. Yoksa bu ayrılığa sebep olabilirmiş. Çin'de 3000 yıl önce kültüre alınan armudun günümüzde de 3000 kadar türü bulunuyor. Armut tarih öncesi dönemlerden günümüze değin insanlığın temel besinlerinden biri olurken haliyle efsanelere de konu olmuştur. Armut, antik Yunan ve Roma mitolojisinde baş tanrı Zeus'un eşi olan Hera, aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit ve sadece İtalyanlara özgü bahçe ve hasat tanrıçası olan Pomona gibi 3 farklı tanrıçanın kutsal meyvesi olarak kabul edilmiştir. Çeçenistan'da eskiden yaşamış bir topluluk olan Vaynakların mitolojisinde armut tıpkı ceviz gibi kutsal ağaçlardan biridir. Bu ağaçlarda iyi niyetli ruhların yaşadığına inanıldığından armut ve ceviz ağaçları asla kesilmez. Rusya kökenli bir halk masalında Ivan adında bir orman köylüsü yakacak odun toplamak için gittiği ormanda iri ve lezzetli meyveler veren bir armut ağacına rastlar. Ivan armutların toplayabildiği kadarını toplayıp pazarda satmaya kalkar ama bir de bakar ki pazarda neredeyse herkes armut satmaktadır ve armutlarına bir türlü alıcı bulamaz. Birdenbire ortaya çıkan gizemli yaşlı bir kadın Ivan'a tezgahına "Sihirli ormandan toplanan armutlar" diye bir yazı koymasını tavsiye eder. Ivan yaşlı kadının bu öğüdüne kulak verip denileni yapınca Ivan'ın tezgahının önünde kuyruklar oluşur. Üstelik müşterileri diğer sıradan armutlara ödediklerinden çok daha yüksek fiyatlar ödemeye de razı olurlar. Ne diyelim, pazarlamanın gücü de böyle bir şey. Elma ağacından daha uzun ve dik bir gövdeye sahip olan armut budanmadığında 17 metreye kadar boy yapabilir. Armut ağacı baharda en erken çiçeklerini gösteren türlerdendir ve pembemsi sarımsı beyaz çiçekler açar. Armut 1 yaşındaki anaç armut fidanları ya da ayva fidanları üzerine aşılama yapılarak ya da çeliklerle üretilir. Meyve toplanmasını kolaylaştıracak bir boyda olması için ayva üzerine aşılama tercih edilmektedir. Armut meyvelerini önceki yılın sürgününde oluşturur ve bu meyveler yaz sonu ve güz başında hasat edilir. 4 ile 7 yıl içinde meyve vermeye başlayan armut ağacı yaklaşık 10 yaşındayken yıllık ortalama 25 ile 50 kilo arasında meyve verebilir. Bu durum tabii her armut türü için geçerli değil. Burada bahsedilen en yaygın yetiştirilen Avrupa armudu olarak bilinen Pyrus communis subspecies communis'tir. Avrupa ülkelerinde ve Kuzey Amerika'da yetiştirilen türlerin çoğu da bu türün alt türlerinden oluşur. Ayılar bir tarafa, Fransızlar ve İngilizler özellikle armudu pek severler ve onu kullanarak pek çok değişik tarifler ortaya çıkarmışlardır. Yıllar önce Fransız bir arkadaşımızın yemek davetinde ilk defa tadına baktığım şaraba yatırılmış krema soslu armut benim de pek hoşuma gitmişti. Armut meyvelerinden reçel, konserve, meyve suyu, şekerleme ve hatta alkollü içecek gibi pek çok ürün üretilebilir. Armut lif açısından zengin bir besin olmasına rağmen pek fazla vitamin içermez. Armut meyvesinin kendine özgü estetik bir şekli var diye düşünülür. Oysa bütün armutlar aynı şekle sahip değillerdir. Örneğin Asya armudu ya da Nashi armudu olarak bilinen Pyrus pirifolia'nın meyvelerini görünüm olarak elmadan ayırt edemezsiniz. Onun elma olmadığını anlamak için meyvesinin kumlu iç dokusuna bakmanız gerekir. Bütün armut meyvelerinin ortak özelliği şekil değil, meyvelerinin kumlu iç dokusudur. Ayrıca armutun tıpkı yakın akrabası elma yani Malus domestica gibi odunu da oldukça sıkı ve kaliteli bir tahta cinsi olduğundan bu odundan müzik aletleri ve mobilya yapımında da faydalanılır. Bazı armut türleri meyvesi için yetiştirilirken bazı türleri ise anaç ya da süs bitkisi olarak yetiştirilir. Pyrus caleriana ve Pyrus salicifolia ise yaygın olarak anaç ve süs armudu olarak yetiştirilen türlerdir. Gelelim Lütfi Deveci armudun hikayesine. Tıpkı armut ağacı gibi uzun ve verimli bir hayat süren 97 yaşında Alaçatı'da hayata gözlerini kapayan Lütfi Deveci, hayatının 2/3'ini tarıma ve meyvacılığa adamış lider ve girişimci ruhlu biridir.
Bizler maalesef hala kendi değerlerimizin farkına varabilen bir millet değiliz ama Fransızlar ta 1963 yılında Lütfi Deveci'yi meyvacılığın öncü isimleri arasına koyarak ölümsüzleştirmişlerdir. Bu değerli ustanın birbirinden ilginç olay ve anılarla dolu hayatını burada özetlemek imkansız. O nedenle bitki günlüğümde sadece kendi adını taşıyan dünyaca ünlü bu armut türünü nasıl keşfettiğine değineceğiz kısaca. 60'lı yıllarda ava meraklı olan Deveci, Gebze civarında avdan dönerken yerde gördüğü hayvan izlerinin üzerinde bir armut bulur. O mevsimde bir armuda rastlamak onu çok şaşırtır çünkü erken ilkbaharda armutlar çoktan geçen yılın meyvelerini vermiş ve bir sonraki yılın tomurcuklarını açmaya hazırlanmaktadırlar. Gözlem yeteneği ve bitki bilgisi sayesinde meyvanın ağacına ulaşan Deveci, uzun süre meyve verebilen bu ağaçtan aldığı kalemleri İtalyan ve Fransız armutlarına aşılar. Aradan geçen 3 yılın ardından tanesi 1,5 kiloya varan adeta dev armutlar elde eder. Söylenene göre meyvelerin ağırlığı sonradan bu ağaçtan elde edilen fidanların dikildiği Bursa Ağköy'de 2 kilo 867 grama kadar çıkmıştır. Samsun ve Bursa'da pek çok köy bu armutlar sayesinde kalkınır. Hatta söylenene göre Lütfi Deveci'nin armudu en çok bu iki yörenin topraklarını sevmekte, sadece buralarda çok verimli olabilmektedir. Bu arada ülkemiz dünya armut üretiminde 2020 yılı istatistiklerine göre 5. sırada yer almaktadır. Bu videoyu da armutları çok seven Fransızlara ait 17. yüzyıldan kalma sevdiğim güzel bir masalla noktalayalım. Bir armut ağaçtan düşüp yuvarlanarak bir dereye düşmüş. Akıntıyla beraber suda bata çıka giderken armutun yanına bir hıyar, bir karpuz ve bir de incir eklenmiş. Ve bu meyveler kendi aralarında bir sohbete başlamışlar. Hıyar, ben olmasaydım şu insanlar salata nedir bilmezlerdi yahu demiş kendini överek. Karpuz ise benim lezzetimin yanında senden olsa ancak laf salatası olur kardeşim demiş hıyarla alay ederek. İncir ise karpuzu küçümseyen bir bakış atarak az zavallı yol arkadaşım benim. Eğer dediğin gibi öyle çok lezzetli falan olsaydın tanrılar sofralarına beni değil galiba seni alırlardı demiş. Bu konuşmaları sessizce dinleyen armut ağzını açıp da hiçbir şey söylemeyince hıyar merak içinde armuta sen de kendini pek nimetten saymıyorsun galiba öyle mi diye sormuş. Armut da benim böbürlenmeye ihtiyacım yok ki kıymetimi de ancak tadanlar bilir arkadaşlar haydi size iyi yolculuklar diye cevap vermiş. Tam o sırada da derede balık avlayan bir ayı akıntıya kapılan armudu diğerlerinin arasından pençesiyle kapıp sudan çıkarmış ve keyifle yemeye koyulmuş. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.